P-Coin'de Stellar Consensus ne demek? P-Coin hakkında yapay zekalar ne düşünüyor? İleride P-Coin bir ödeme aracı haline gelebilecek mi? Ve P-Coin'in güncel teknik analizi bize ne söylüyor? Bunları bir videoda değerlendiriyor olacağız. Hazırsanız geçiyoruz. Bu videoda anlatılanlar eğitim ve bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. P-Coin önceki canlı yayınlarımızda bahsettiğimiz trend çizgisini kırmış durumda. Fakat teknik analize birazdan detaylı bir şekilde değineceğiz. İsterseniz şöyle bir konudan bahsedeyim. P-Network'ü farklı kılan şey aslında yaptığı madencilik sistemi. Birçok insanın Bitcoin'le karşılaştırmasının asıl sebeplerinden birisi bu. Bitcoin biliyorsunuz bilgisayarları yoran bir madencilik sistemine sahip. P-Network'te ise bu telefonlarla yapılıyor. Bu yüzden P-Network'te bilgisayarları yoran bir sistem yok. P-Network'teki aslında sistemin adı Stellar Consensus denilen bir sisteme sahip. Ne demek bu? P-Network güven ağı kullanıyor. Yani çok aslında aşina olduğumuz, günlük hayatta da aşina olduğumuz bir sistem. Siz bir arkadaşınıza tavsiye ediyorsunuz uygulamayı ve o da kullanmaya başlıyor. Bu şekilde güven üzerine kurulan bir sistem haline geliyor. Buna da Stellar Consensus deniliyor. Yani aslında günümüz adıyla network marketing sistemini bu sisteme taşıyorlar diyebilirim. Siz arkadaşınıza mobil uygulamaya davet ettiğinizde o arkadaşınız da madencilik yapmaya başladığında bu şekilde herkes kendi arkadaşını davet ederek bir sistem oluşturduğu için kısa sürede dünya çapına yayılan bir uygulama haline gelmişti P-Network. Bugün günümüzde ise bazı borsalarda yayınlandı. Geçtiğimiz videoda da bunun detaylarını farklı şekilde değindik. İsterseniz şu an bazı değinilmeyen konulardan biri olan P-Network'ün ödeme aracı haline gelebilir mi? Bunu birazcık değerlendirelim. Bazı coinler vardı. Özellikle 2021'den bu yana ben bazı coinleri yakından takip ediyordum. Bu tarz ödeme aracı olmaya çalışan, kendi ağını çıkartan birçok coin çıktı piyasaya. Bazıları bu ağda güzel 10x'ler, 20x'ler yaptığını gördüm. Fakat günümüzde bugün işte Mart'ın 17'si 2025 neredeyse unutuldu gittiler. Bayağı çok düşüşler yaşandı. Hiçbiri hedefine ulaşamadı. P-Coin'in tek farkı dediğim gibi güven ağı üzerinde kurulan bir sistem olduğu için insanlar buna çok güveniyor. Dünya çapında da bu yüzden çok fazla ilgi var ve inanılıyor. Tek avantajı topluluğu güçlü ve başındaki ekip de bunu iyi değerlendirebilirse belki artısı olabilir buna. Katkısı sağlanabilir. Özellikle Güney Kore'de bu alanda bazı çalışmalar yapılıyor. Fakat buna ihtiyaç var mı? Bu bir soru işareti. Yani P-Network ile ödeme ihtiyaç duyacak mıyız? Bunu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Dogecoin'i Ferrari'nin kabul etmesi gibi ödeme aracı olarak. Konuda Elon Musk'ın da çalışmalar yapması konularını geçtiğimiz yıllarda piyasada olan arkadaşlar iyi biliyorlar. Yani bunlar denendi. İşte Bitcoin ödeme aracı olabilir mi? Dogecoin ödeme aracı olabilir mi? Fakat hiçbiri gerek duyulmadı. Aslında buna gerçekten ihtiyaç var mı? Çok da emin değilim. Onun haricinde buna gerçekten ihtiyaç var mı? Bu yorumu tabii ki size bırakıyorum. Fakat şu an P-Network'ün bu konu adında kendini pazarladığını, ileriye dönük hedefler koyduğunu söyleyebilirim. Gerçekleştiremez. Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Şimdi bazı konular var. Özellikle detayları atlanan. Ben önceki videoda bir matematik sunmuştum. O matematiği çok detaylı araştırmayan arkadaşlar normal dediğim gibi sadece inandıkları proje hakkındaki düşünceleriyle yorumlar yapmışlar. Bunu isterseniz biraz daha deneyelim çünkü yeni bir şey duydum. Eğer bu doğruysa birazcık farklı senaryolar çıkabilir ortaya. Burada biliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi şuradan göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi 100 milyar supply var. Burada P-Network'ün. Bir arkadaş dedi ki kazım yapan bir arkadaş uzun zamandır sanırım 4-5 yıl kazım yapmış. Bizim kazım yaptığımız P-Network'ler dedi test ağındaydı dedi. Yani oradaki ödülleri eğer KYC'ye doğrularsanız mainnet'e aktarılıyor şeklinde bir bilgi verdi bana. Yani kısacası burada herkes diyor ki burada 100 milyar supply var. Birçok kişi kendi KYC'sini doğrulamadığı için aslında buradaki birçok coin kilitli kalacak diyorlar. Fakat eğer o arkadaşın anlattığı gibi testnet ağında KYC'si doğrulanmayanlar mainnet'e aktarılmadıysa yani onlar yok sayıldıysa aslında çok daha büyük problem olur bu. Yani bu demek oluyor ki kilitli ya da donuk hesaptan ziyade buradaki coinlerin sahipsiz olduğundan kaynaklı şu an 7 milyar tane piyasada P-Network sürülmüş ve bu geri kalan P-Network'ler piyasaya sürülmeye başlanırsa eğer bunun sadece tek bir etkisi olabilir. O da buradaki fiyatını baskılamak olur. Başka hiçbir etkisi olmaz. Yani piyasadaki miktar arttıkça fiyat azalır. Piyasadaki miktar azaldıkça da fiyat artar. Düz mantık olarak size en basit şekilde bu şekilde anlatabilirim. Zaten şu an 9 milyar dolar bir market cap'i var. Önceki video
videomda da bahsetmiştim. Bu coin'in 100 dolara ulaşabilmesi için şu an 1 dolar olduğunu varsayarsak ortalama 100 kat yapması demek. Yani buradaki 9 milyar market cap'e 2 sıfır daha eklersek 900 milyar dolar market cap'e ulaşıyoruz. Bu da şu an Ethereum'u geçmesi demek. Önceki videomda da sorduğum gibi sizce bu olabilir mi? Ethereum'u geçebilir mi? Ödeme aracı haline gelip dünya devi coin'lerden biri olabilir mi? Bu soruyu size bırakıyorum tekrardan. Böyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi testnet'teki coin'ler yok sayılıp bunlar ayrı değerlendirilirse daha büyük sıkıntı. Ama oradaki coin'ler dondurulmuş, yani sahipsiz, yani bir nevi yakılmış coin olarak düşünülürse o zaman evet, güzel şeyler olabilir. P-Coin'in eğer artmasını istiyorsanız ya çok büyük alımların olması lazım ki o alımlar gelse bile şu an dediğim gibi 9 milyar çok büyük bir market cap olduğu için güncel piyasadaki bugün itibariyle, yani Mart ayı itibariyle, Mart 17 itibariyle gelecek alımlar şu an en fazla 3-5x yaptırabilecek potansiyelde. Piyasadaki hareketlilik en fazla buna elverişli bir durumda. Proje sahipleri bu coin'i yakmaya giderse, yakım gerçekleşirse o zaman evet, P-Coin'de daha farklı fiyat hareketleri görebiliriz. Daha yüksek fiyat hareketleri görebiliriz. Bu yakımlar olmazsa ve dediğim gibi piyasadaki bu kalan P-Network'ler piyasaya sürülmeye başlanırsa bu sadece fiyatı baskılar. Yani fiyatın düşüşüne sebep olur. Başka bir senaryoya sebebiyet vermez. Bunu dediğim gibi araştırmanız lazım. Bunu takibini yapmanız lazım deyip bu detayları da size sunmuş olayım. Sizce testnet'tekiler mainnet'e aktarıldı mı? Mainnet'te donuk olarak mı varsayılacaklar? Yoksa buradaki mainnet'teki coin'ler oradaki KYC'yi doğrulamayanlardan ayrı bir şekilde değerlendirilip zamanla piyasaya mı sürülecek? Bu soruyu size sormuş olayım. Onun haricinde isterseniz şöyle bir durum bakalım. P-Network'ün güncel haline de bakalım. Önceki canlı yayınlarımızda buradaki bir trend yapısında sizlerle takibini yapıyorduk. Canlı yayınları takip etmiyorsanız da profilimden canlı yayınlar bölümünden izleyebilirsiniz. Burada bütün tekrarlarını sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda katıl üyelerine özel canlı yayınlarımızda, özellikle detaylı canlı yayınlarımızda başladı. Aşağıdaki butondan katıl abonesi olabilirsiniz kanalıma. Buradaki trendi kırdıktan sonra bir düşüş trendine başlattı. Şu an olası destek dirençleri şöyle günlükte değerlendirelim isterseniz. Olası güçlü destek noktamız tekrardan şu bölgeler diyebilirim. Yaklaşık 1.26 bölgeleri bizim olası destek bölgelerimiz. Eğer burada tutunamaz ve altında kapanışlar gelmeye başlarsa olası düşüş senaryosunda tutunacağımız son kaleler bizim yaklaşık 1 dolarlı seviyeler, 0.90 ile 1 dolar arası diyebilirim. Burası yine ara destek noktalarımızdan birisi. Kötü senaryoda ise biliyorsunuz bir önceki videomda da bahsettiğim son kalemiz 0.49 da yaklaşık olarak 0.45 bandı arası. Bizim kesinlikle hani çok sert düşüşler bile görsek buraların altında artık kapatmaması lazım. Buralarda toplaması lazım. Bu tabii orta uzun vadede bir analiz yapıyorum şu an. Mart 17 itibariyle yaptığım bir analiz. Onun haricinde bu kötü senaryoda gelebileceğimiz son noktalar burası olmak zorunda. Yoksa buranın da altında kapanışlar bizi maalesef şuradaki çıkış fiyatlarına kadar bile geri düşürür. O öyle bir senaryo olmasını istemeyiz. O yüzden önceliğimiz burası. 1.26'lı seviyeleri dikkat ediyor olmamız lazım. Daha sonra 1 dolarlı seviyeler 0.90 ile 1 dolar arası ve son kalemiz ise 0.45 ile 49 bandı arası diyebilirim. Yükseliş senaryosunda da tekrardan burayı trend çizgisini bir direnç olarak kabul edecektir. Ortalama 1.54-1.55 bölgesi güncel tarihimiz itibariyle bir direnç bölgesi diyebilirim. Biraz daha ileriki günlerde eğer yükseliş senaryosu gerçekleşirse 1.60'lar bizim güçlü direnç noktamız. Yani tekrardan bu şekilde bir retestle yavaş yavaş bir yükselişe geçebilir. Ama şu an gözüken tabloda bu henüz gerçekleşmiş değil. Kısa vadede bakacak olursak kısa vadede yeşil bulutumuzu kırmızıya çevirdiğini ve şu an düşüşe geçtiğini görüyoruz. Olası senaryolarda 1.33 bizim ilk tepki alacağımız destek noktaları. Eğer burada tutunmaya başaramazsa ve düşüşü derinleştirirse diğer tepki alabileceği güçlü destek noktalarımız 1.23 ve 1.20 bölgeleri diyebilirim. Onun altında da sırasıyla 1.17 bölgesi ve 1.010 bölgeleri, 0.9 bölgeleri ara destek noktaları. Yükseliş senaryosunda ise kesinlikle önceliğimiz 1.37.80'ler. 1.37.80'in üzerinde 4 saat kapatmamız lazım ki tekrardan P-Network yükselişe geçebilsin. Bu 1.37.80'in üzerinde tekrar kapatmadığı sürece buradaki düşüş senaryosunu aktif tutmaya devam eder. Yükseliş senaryolarında olası dirençlerimiz 1.40'da var.
dolar 1.42'lerde ve güçlü bölge olan 1.50 bölgeleri diyebilirim. Yükseliş trendine tekrar geçebilmesi için buradaki trend yapımızın birleştiği hem de buradaki diğer indikatörümüzün de birleşecek olduğu özellikle 1.53 bölgeleri, 1.54 bölgeleri bizim son kalelerimiz diyebilirim. Buraya kadar yükseliş retest olarak kalmaması adına, tekrardan yükseliş trendine geçebilmemiz adına en azından 1.54, 1.55 bölgelerinin üzerinde 4 saat kapanışlar yapıp tutunması lazım. Bu da yükseliş için gerekli senaryolardan birisi. Dediğim gibi kısa vadede bu bölgeleri 1.37 bölgelerini takip etmemiz yeterli. Olası destek senaryoları da 1.33. Onun haricinde bu tarz biliyorsunuz P-Network ile alakalı, P-Coin ile alakalı her gün canlı yayınlarımızda detaylı değiniyoruz. Her gün analizini güncel bir şekilde yapıyoruz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız veya kanala abone olmadıysanız da kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İsterseniz geçelim bir de yapay zeka bize ne diyor ona bir bakalım. P-Coin hakkında ne düşünüyorsun diyelim. P-Coin hakkında ne düşünüyorsun? Soralım. Grok'a soruyoruz önce. Bakalım Grok ne diyecek? Daha sonra da P-Coin yani P-Network projesi kripto para dünyasının ilginç ve bir o kadar da tartışmalı bir yere sahip. Öncelikle projenin temel fikri oldukça dikkat çekici. Stanford mezunları tarafından geliştirilen bir sistem. Mobil cihazlar üzerinde düşük enerji üretimiyle madencilik yapma imkanı sunarak kripto parayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu geleneksel madenciliğin yüksek donanım ve enerji gereksinimlerine bir alternatif olarak cazip görünüyor. Şu an dünya genelinde 35 milyondan fazla kullanıcısı olduğu söyleniyor ki bu topluluk gücü açısından etkileyici bir rakam. Ancak işin diğer tarafından baktığımızda bazı belirsizlikler ve soru işaretleri var. P-Coin henüz tam anlamıyla açık bir ana ağ Open Mainnet'e işlem görmüyor. Şu anki değerler genellikle yani borç senedi olarak borsalarda listeleniyor. Bu da gerçek piyasa değerini henüz netleşmediği anlamına geliyor. Projenin vaat ettiği ekosistem yani P ile gerçek dünyada ürün ve hizmet alımı henüz tam anlamıyla hayata geçmiş değil. Bu da gerçek bir değer mi yoksa sadece bir umut balonu mu sorusunu akla getiriyor demiş. Benim düşüncem şu ki P-Coin'in potansiyeli var. Özellikle erişilebilirlik ve topluluk odaklı yaklaşımıyla fark yaratabilir ama aynı zamanda riskli bir alan. Çünkü şeffaflık, ana ağın tam lansmanı ve vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda hala netlik eksik demiş. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsan bu belirsizlikleri göz önünde bulundurarak sadece kaybetmeyi göze alabileceğin bir miktarda hareket etmen mantıklı olur. Ekosistem savunucuları için ise bu bir borsa oyunundan çok uzun vadeli bir vizyon projesi gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Daha çok spekülatif bir yatırım mı ilgini çekiyor yoksa projenin felsefesine mi inanıyorsun? Bu soruyu size Grok bu şekilde sormuş oluyor diyelim. Buradan şu konuya geçeceğim. Az önce videonun başında da dedim işte Stellar Consensus dediğimiz insanların network marketing tarzı bu projeye bağlandıklarını, bu projeyi genişlettiklerini düşünecek olursak buradaki o Ponzi tartışması hatta yapay zekanın da bu şekilde yorumlanması gayet normal. Bunun haricinde ben ilk defa 2019 yıllarında 2020 yıllarında duyduğumda bu projeyle ilgili soru işaretlerinden birisi aslında şuydu. Bir proje sizden bir şey istemiyorsa yani maddi olarak size bir ödül vermiyorsa maddi olarak o zaman için konuşuyorum. Buradaki ortada bir müşteri satıcı müşteri ilişkisi yoksa orada müşteri aslında sizin verileriniz oluyor. Yani bazı borsa sahiplerinin CEO'larının bazı kişilerin buna bu şekilde Ponzi ya da dolandırıcı gözüyle bakmasının arka planında diğer sebeplerinden birisi ise veri madenciliği ile alakalı. Yani sizin biliyorsunuz 5 yıl 6 yıl boyunca maden yapan kişiler mobil uygulamayla bunu yaptı ve buradaki verileri topladı P-Network. Bu verileri farklı alanlarda kullanabilir, satabilir ya da kötü amaçlı kullanabilir gibi yorumlar dolaşıyordu piyasada. Hala da bu yorumlar mevcut. Hani bunu şu an kimse bahsetmedi. Sadece herkes işte piyasa değerlerinden bahsediyor ama buradaki bu işte veri madenciliği olayı yani sizin verilerinizin arka planda toplanması olayı biliyorsunuz günümüzde birçok şirkette yapılan bir eylem ve birçok şirkette de hack olaylarıyla işte veriler sızdırıldı, veriler satıldı gibi haberleri hep duyuyoruz. Bu tarz olaylara sebebiyet verebilme risklerini hep göz önünde bulunduruyorlar. İşte 6 yıl bu kadar uzun sürmesinin sonucunda asıl amaçlarının bu olduğunu söyleyenler var. Tabii ki bunlar söylenti olduğu için ben size sadece söylentileri aktarıyorum. Bunlar benim düşüncelerim değil. Onun haricinde dediğim gibi 6 yıl ya da 5 yıl kazım yapıp bunun karşılığında şu an ödülü olarak 1000 ya da 2000 dolar
dolar gibi bir ödül alıyorsanız bu birazcık o kadar süre yapılan bir işin karşılığı olarak az bir tutar olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Dediğim gibi işte bunlar, tüm bu maddeleri birleştirdiğimizde piyasanın P-Coin'e güvenmemesinin sebebi, birincisi kimsenin değinmediği konulardan birisi olan bu veri madenciliği. İkincisi şu an 100 milyar arzın mainnet'teki olarak mı yoksa Tesla ağındaki 100 milyar olarak mı değerlendirildiği ve bunların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusu. Şu an piyasada sadece 7 milyar P-Coin'in gözükmesi. Matematik anlamında bu birazcık korkutucu duruyor. Onun haricinde piyasada dediğim gibi bu tarz bazı ismi duyulan borsa sahiplerinin de kötü konuşmasıyla bu üçünü birleştirdiğimizde, ana 3 sebebi birleştirdiğimizde P-Coin'e olan güven birazcık azalıyor. İnsanlar temkinli yaklaşıyor diyebilirim. Dediğim gibi böyle bir veri madenciliği yapmış olabilir mi arka planda? Asıl amacı bu muydu? Yoksa tamamen farklı bir amaçlarla yola çıkmış ve yoluna devam eden bir güçlü bir proje mi? Bu yorumu size bırakıyorum. Yorumlarda bu konuda kendi fikirlerinizi ve bildiğiniz bilgileri paylaşırsanız çok mutlu olurum. Onun haricinde benim anlatmadığım ve sizin ekstra bildiğiniz bir şeyler varsa da mutlaka yorumlarda belirtin. Yorumlarda bunları konuşuyor olalım. Üyelere özel yaptığımız gece kapanışlarını ve altcoin'lere çok detaylı değindiğimiz videolara ulaşmak isterseniz de bu videonun altındaki katıl butonundan ya da açıklamadaki katıl linkine tıklayarak katıl abonesi olabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bay bay.